Alemlerin rahmet ve uyarıcısı. Sual: Peygamber Efendimiz'i öven ayet-i kerimeler hakkında bilgi verir misiniz? Cevap: Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar Resulullah Efendimiz'i övmektedir. Bu konudaki ayet-i kerimelerden bazılarının mealleri şöyledir. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya suresi 107. ayeti. De ki ey insanlar, ben Allah'ın hepiniz için gönderdiği Resulüyüm. Araf suresi 158. ayeti. Alemlere, cin ve insanlara ilahi azapla korkutucu, uyarıcı olarak Furkan'ı, Kur'an'ı kuluna Muhammed Aleyhisselam'a indiren Allah'ın şanı ne yücedir. Furkan suresi 1. ayeti. Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmez. Sebe suresi 28. ayeti. Rabbinin sana verdiği nimetlerle mecnun değilsin. Senin için bitmeyen sonsuz mükafat vardır. Elbette sen en büyük ahlak üzeresin. Kalem suresi 2-4. ayetler. Rabbin sana çok nimet verecek, sen de razı olacaksın. Duha suresi 5. ayeti. Allah ve melekleri Resul'e salavat getiriyor. İman edenler siz de salavat getirin. Ahzab suresi 56. ayeti. Resullerden kimisini kimisine üstün kıldık. Bekara suresi 253. ayeti. Nebilerden bazısını bazısından üstün kıldık. İsra suresi 55. ayeti. Son iki ayet-i kerime de peygamberlerden bazısının diğerlerinden üstün olduğunu göstermektedir. Bir hadis-i şerifte de beni insanların en iyisi bilmeyen kafirdir buyruluyor. Allahü Teala bütün peygamberlere ya Adem, ya Musa, ya İsa diyerek ismiyle hitap ederken Muhammed Aleyhisselam'a ya eyyühen nebiyyü, ya eyyüher resul diye özel hitap ediyor. Bu hitap şekli de onun diğer peygamberlerden üstün olduğunu göstermektedir. Fatiha suresinde bildirdiği gibi Allahü Teala alemlerin Rabbidir. Resulullah da alemlerden üstün olduğu için Rabbüke, Rabbike yani senin Rabbin buyruluyor. Fetih suresinin bütün dinlerden üstün kılmak üzere Resulünü hidayet ve hak dinle gönderen odur mealindeki 28. ayeti de Resulünün en üstün olduğunu göstermektedir. Resulullah her peygamberden üstün olduğu gibi eshabı da diğer eshaptan, ümmeti de diğer ümmetlerden üstündür. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Onunla birlikte bulunanlar, yani eshab, kafirlere karşı şiddetli ve birbirlerine karşı merhametlidir. Fetih suresi 29. ayeti. Mekke'nin fethinden önce Allah için mal veren ve savaşanlara, fetihten sonra verenlerden ve savaşanlardan daha yüksek derece vardır. Bunların dereceleri eşit değildir. Hepsi için hüsnayı, cenneti söz veriyorum. Hadid suresi 10. ayeti. Allah hepsine hüsnayı, cenneti vaat etmiştir. Nisa suresi 95. ayeti. Muhacir ve ensarla iyilikte onların yani eshabın izinden gidenlerden Allah razıdır. Onlara cenneti hazırlamıştır. Tevbe suresi 100. ayeti. Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ali İmran suresi 110. ayeti. Musa aleyhisselam bu ümmetin faziletini Tevrat'ta okuyunca, bu hayırlı ümmete beni peygamber olarak gönder diye dua etti. Cenab-ı Hak da onlar Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Hz. Musa, ya Rabbi, Ahmet'in ümmeti için bu kadar nimet ihsan ettin, beni de onun ümmetinden eyle diye dua etti. Hz. Musa gibi büyük bir peygamberin bu ümmetten olmayı istemesi, Muhammed Aleyhisselam'ın ve onun ümmetinin üstünlüğünü göstermektedir. İncil'in aslında Muhammed Aleyhisselam'ın vasıfları, üstünlükleri yazılıydı. Bunları bilen İsa Aleyhisselam da Musa Aleyhisselam gibi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olmak için çok yalvardı.
dua etti ve bu duası da kabul oldu. Allahü Teala onu diri olarak göğe yükseltti. Kıyamete yakın tekrar yeryüzüne inecek, Muhammed Aleyhisselam'ın dinine uyacak ve onu yayacaktır. Bu ümmetin üstünlüğünü bildiren bir hadis-i şerif meali de şöyledir. Allahü Teala bu ümmeti şu 3 halden emin etti. 1. Bu ümmete peygamberiniz, diğer peygamberlerin kavimlerine yaptıkları gibi beddua edip de mahvolacak değildir. 2. Kafirler ne kadar çok olursa olsun bu ümmeti mahvedecek kadar galebe edemez. 3. Bu ümmet dalalet üzerinde, sapık bir yolda, sapık bir mezhepte birleşmez. Allah'ın rahmeti salih cemaatle beraberdir. Salih Müslümanların çoğunluğuna tabi olun. Böyle Müslümanların çoğunluğundan ayrılan cehenneme gider.